Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. İpim şöyle göstereyim. Az kalın bir ip. Kullanacağım şiş de 4 numara. Modelimiz harika arkadaşlar. Tasarımı bana ait bu modelin. Harika, gösterişli, güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şu şekilde, bakın şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 5 ve 5'in katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. 2 model üzerinden anlatacağım. Toplamda 13 ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Evet, tam da 13 ilmek almışım şişime. 13 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Bu modelde lastik istemiyor arkadaşlar bu model. İsterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Bir sıra şöyle zemin hazırlamak için ve de örgümüzün ön yüzüne geçmem için ters olarak örüyorum. Bir sıra ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim arkadaşlar. Bakın ön yüzünde şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Birinci ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğime gelince bakın şurada şöyle 4 düz ilmek ayıracağız. Bunun birinci ilmeğini yani baştaki ilmeğimin önce arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir kez doladım. Daha sonra tekrar ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Yine aynı şeyi tekrar edelim. Bir ilmek ters örelim. Sıradaki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Daha sonra şişime bir kez doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sırada gelen 3 ilmeğimi de düz ördüm. 3 ilmek düz ördüm. Kenarda bir ters ilmekle başladım, bir ters ilmekle bitirdim sıramı. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bakın 3 tane de ters ilmeğimiz var. Onları da örelim. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Şu üçlü ilmeğe geldiğimizde üçlü ilmeğimizi ipi kendimden tarafa aldım. Bakın şöyle önden toplayarak hepsini ters olarak ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm bunu. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. 3 ters. Yani terslerimizi ters ördük, düzümüzü de yine düz ördük burada. Üçlü ilmeği de ters örüyoruz. Üçünü bir alarak şu şekilde ters örerek tek ilmeğe düşürdük. Kenarda bir düz ilmeğimiz vardı.
Onu da ördük. Kenar ilmeğini de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. Şimdi modeli kaydırarak devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bu ters ilmeklerimizde hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön yüzünde hep ters, arka yüzünde düz olarak öreceğiz. Şu bir sıra önce yani ön yüzünde şöyle üçlü ilmek çıkarmıştık. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. 3. sırada bu ilmeğimizi düz ördük. Bir sonrakine kaydıracağız. Bakın bir sonraki ilmeğe aynı işlemi yapıyorum. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, bir doladım, daha sonra ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sadece bir ilmek düz ördükten sonra ikinci ilmekte yaptık bu işlemi. 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters. Bu ilmeğimizi önce düz örüyoruz. Daha sonraki ilmekte aynı işlemi uyguluyoruz. Bir ilmek arka boşluktan çıkardım. Bir ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle verev gidecek. Sıradaki 2 ilmeğim düz. Bir de kenarda düzüm tersim var. Onu ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemi yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Şimdi 2 ters ilmeğim var burada. Daha sonra üçlü ilmeğe gelince üçünü bir alıyorum. Ters örerek bunu kestim. Yine tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek. Daha sonrası bir düz ilmek. 2 ters ilmek. Üçlüyü şöyle hepsini bir topladım. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptım. Arkasındaki ilmek ters. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sırayı bu şekilde tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, 2 düz. Şimdi yine kaydırıyorum. Bakın. 2 düz ördükten sonra bir sonraki ilmeğe yine ilmek çıkarma işlemi yapıyorum. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık yani. Bakın kaydıra kaydıra gittik şöyle. Sırasındaki ilmeğim düz. Bir ters, 2 düz örüyorum. Baştaki ilmeklerimi 2 düz olarak ördüm. Daha sonraki ilmeğimde arka boşluğundan bir ilmek, bir doladım, bir de ilmeğimi ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz, bir de kenarda ters ilmeğim, kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde de yine aynı işlem. Düzümüzü düz olarak örüyoruz. Terslerimizi ters. Bu üçlüyü de yine ters. Üçünü bir alarak tek ilmeğe düşürüyorum. Yani ters olarak yine örüyorum. 2 ters. Bir düz. Bir ters ilmeğim var. Üçlüyü hepsini bir aldım, topladım. Ters olarak ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonrasında 2 tersim, bir de düz. Kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde bu şekilde. 7. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın birinci düz ilmekten başladık. Son düz ilmekten, 4. ilmekte sıramızı şimdi tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bunda hiçbir işlem yapmıyoruz dediğim gibi. 1, 2, bunu da örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra son düz ilmeğimizin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şöyle verev olarak gittik.
aynı işlemleri yapıyorum. Bir ters, 3 düz. Son düz ilmeğimizde yine ilmek çıkarma işlemi yapalım. Kenarda bir tersimiz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, sıradaki üçlü ilmeğim ters olarak topluyorum. Üçünü de aldım. Ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek. Bir düz, üçlüyü yine ters örüyorum. Kesme işlemi yapalım burada. 3 ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modeli bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modeli tam tersine yapacağız arkadaşlar. Burada şöyle sola doğru yapmıştık. Şimdi sağa doğru ilerleyeceğiz. Şu ilmek, aradan ilmek çıkarma işlemimizi sağa doğru birer birer o şekilde yapacağız. Evet, devam ediyoruz modelimize. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modeli kaydırmaya başlıyoruz arkadaşlar. 8 sıra şöyle sola doğru yaptık. Bakın şu aradan ilmek çıkarmalarımızı. Şimdi bir önceki ilmeğe sağa doğru yapacağız artık. Bir ters, 2 düz ördükten sonraki ilmeğin, bakın şu işlem yaptığım ilmeğin bir önündeki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Daha sonrasında ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu şekilde. Ve sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın sağa doğru devam edeceğiz. Şöyle birer ilmek kaydırarak. Bir ters ilmek. Yine aynı şekilde yapıyorum. Önce 2 düzü ördüm. Sonraki 3. düz ilmeğimize şimdi aradan bir ilmek, arka boşluktan bir ilmek doladım daha sonrasında ve ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. 9. sıra ön yüzünde bu şekilde tamamladım. 10. sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde yapacağımız işlem düzleri düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters. Şu üçlü ilmeğimizi de yine şöyle toplayarak ters örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Kesme işlemi yapıyoruz ters örerek. Yani farklı bir işlem yok arka yüzünde. İlmekleri gördüğümüz gibi. Sadece bu üçlüyü ilmeğin üçünü bir alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Hep böyle devam edelim. Evet. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Daha sonrasında bir düz örüyorum şimdi. Bir önceki ilmeğe bakın işlem yapacağız. Bir düzden sonraki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Daha sonrasında bir doladım ve ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek daha kaydırmış olduk. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Önce sola doğru şöyle kaydırmıştık ilmeklerimizi birer birer. Şimdi sağa doğru birer birer. Bir düz, daha sonraki sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek, bir doladım. Şöyle ipimi de tellendirmeden alayım. Bir doladım ve ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmek düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. On ikinci sıra arka yüzündeyiz.
kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğümüz gibi yine düzü düz, tersi ters olarak örüyoruz. 2 ters, düzden sonra 2 ters. Şöyle odaklasın. Evet, şu üçlü ilmeğimi de yine kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum ters örerek. Arkasında bir tersim daha var. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters olarak örüyoruz. Sadece bu üçlü ilmeğimizi de yani ters örüyoruz ama kesme işlemi yapıyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Evet. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada bir tek ilmeğimiz kaldı. Onu da birinci sırada yaptığımız gibi devam edeceğiz. Şu şekilde birinci sıradan yine sola doğru şöyle, ondan sonra sağa doğru öyle devam edecek modelimiz. Gördüğünüz gibi harika bir model. Şöyle size model araştırıyordum. Aklıma bu model geldi. Bunu oturdum, çıkardım. Önce denedim, şöyle baktım, çok hoşuma gitti. Devam ettim arkadaşlar. Bakın, bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. Model böyle devam ediyor. Şöyle bırakayım. Evet, modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzünde gayet güzel, temiz görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Modelde şöyle yakadan başlamada fark etmiyor çünkü aynı yöne giden model. Şöyle kabarık kabarık harika bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, şal yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde harika olur. Şöyle kabarık kabarık pufuduk. Gayet uygun bir model. Yani bilmiyorum, aklıma gelenler bunlar. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Özür dilerim arkadaşlar. Yani bu faranjitim var. Arada bir böyle sesim kısılıyor. Onun için de kusura bakmayın. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz, modelimi ve videomu beğendiyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.